Neden kumandamızın içerisine alüminyum folyo koymalıyız hakkındaki videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz kumandalarımız zamanla bozuluyor ve bu arızalar normalde pek müdahale edilemiyor arkadaşlar. Şimdi biz burada alüminyum folyo ile bu arızaya müdahale edeceğiz. Kumandamızı ilk günkü haline getireceğiz arkadaşlar. Daha önce kumandamızı kameramıza doğru tutup herhangi bir şekilde tuşuna bastığımız zaman LED'in yanıp söndüğünü ve bu şekilde kumandamızın da sağlamlık kontrolü yapabileceğimizi anlatmıştık. Eski bir kumandam var. Bu eski kumanda arkadaşlar çok eski, kırık. İçerisini açacağız şimdi. İçerisini açarken bakın bizim kırık dediğim parça ayrıldı. İçerisini görüyorsunuz, çok pis. İçerisini çok güzel bir şekilde temizlemem gerekecek arkadaşlar. İçi hem pis hem de ıslak arkadaşlar. Çok uzun süre kullanılmayan bir kumanda bu. Kumandamızı temizledik ama daha büyük bir sorun var. Bakın LED diyotumuzun altındaki lehimler kopmuş ve bu şekilde zaten kumandamızın çalışması imkansız. Şimdi direkt biz lehimleri yenileyeceğiz. Bakın şu an lehimi değdiriyorum ve bu kadar basit. Tamirini bu şekilde yapmış oldum. Tabi şimdi tekrar ben bu kumandayı toplayıp tekrar deneyeceğim. Bakalım bu kez herhangi bir sıkıntı var mı? Çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Şu an bu sorunu gidermiş olacağız ama uzun süre çalışmadığı için daha büyük bir sorunla da karşılaşabiliriz. Evet, hemen kumandamı topladım. Pillerini taktıktan sonra kamerama doğru çeviriyorum ve yeniden deneyeceğim arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, tuşlara bastığım zaman LED yanmıyordu ama biz ses kapama tuşuna bastığımız zaman, yani mute'ye bastığımız zaman bir ışık yandı. Ama diğer tuşlarda yanmadı arkadaşlar. Demek ki bizim LED'imiz şu an çalışıyor ama bazı tuşlar çalışmıyor. Daha önce arkadaşlar belki siz de duymuşsunuzdur. Bu şekilde karşılaşıldığı zaman bizim tuşlarımızın bastığı noktaya kurşun kalemle birazcık çizdiğiniz zaman çalışıyor demişlerdi. Ben onu da denedim ama hiçbir şekilde çalıştıramadım. Şimdi çalışmayan bütün tuşları arkadaşlar alüminyum folyo yapıştıracağım. Önce bir yapıştırıcı alıyorum. Tuşumun altına birazcık damlatıyorum. Sonra da alüminyum folyoyu üzerine yapıştırıyorum. Bu şekilde tek tek bölmek biraz zor oluyor. O yüzden şöyle büyük bir parçayı hemen yapıştırıcıyı damlattığım yere değdirip yanlarını kopartıyorum arkadaşlar. Biraz kolayına kaçtık. Çünkü tek tek uğraşmak ben beceremedim. Böyle biraz daha kolay geldi bana. Böyle arkadaşlar çalışmayan bütün tuşlara bunları yapıştırıyorum. Sonra buradaki iletimi sağlayacak ve iletimi de sağladığı için biz de kumandamızı rahatlıkla kullanabileceğiz. Kanalları değiştirebileceğiz ve bu eski atıl durumdaki kumandayı da çalıştırmış olacağız arkadaşlar. Çok etkili bir yöntem. Kesinlikle tuşlar çok rahat bir şekilde kullanılıyor. Hani çok az basmanıza rağmen rahatlıkla arkadaşlar tuşların çalıştığını görebiliyorsunuz. Şimdi biz kumandamızı topladık. Bakın tuşlara azıcık dokunduğum zaman bile çok güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Çok kolay bir şekilde kumandanızı tamir edebilirsiniz. Zaten arkadaşlar devrede pek sıkıntı olmuyor. Sıkıntı ya tuşlarda oluyor. Kumandayı yere düşürdüğünüz zaman sensörde oluyor arkadaşlar. Yani LED diyotta oluyor. Oraya sadece bir lehim değdirdik. Alüminyum folyo yapıştırdık ve bu şekilde tamir etmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorum yapabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Haftada en az 2 video paylaşıyoruz. Bu videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi seyirler.